Toyota CHR'la birlikte Madrid'deyiz. CHR bugün itibariyle ülkemizde satışa sunuldu. Ama neden testini Türkiye'de değil de Madrid'de yapıyorsun diye sormayın. Çünkü aracın resmi tanıtımı şu anda tüm dünyadan basın mensuplarının katılımıyla burada yapılıyor. Ve ben de bunlardan en şanslısı olarak ilk gününde bu aracın tanıtımında bulunuyorum. CHR ülkemiz için çok büyük önem arz eden bir model. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de daha önce hibrit bir model hiç üretilmemişti. CHR bu haliyle bir ilk olma özelliğine sahip. Ayrıca Toyota için de bir ilk olma özelliğine sahip. Çünkü bugüne kadar Toyota fabrikasında Corolla, Auris, Verso gibi binek modeller üretilirken şu anda CHR bir SUV olarak Türkiye'deki fabrikadan çıkıyor ve Avrupa'ya, Amerika'ya buradan ihraç ediliyor. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve CHR ile ilgili incelemeye başlayalım diyorum. Hadi gelin. CHR'ı anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. CHR'ın önüne bakacak olursanız Toyota'nın yepyeni kızgın bakışlı ifadesinin bu araca entegre edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Farlara bakarsanız çok dinamik, çok farklı bir tasarıma sahip. Kızgın bakıyorlar ve farın içinde LED teknolojili gündüz farları var. Ayrıca yanımda duran araç hibrit olduğu için Toyota logosu da burada mavi rengi barındırıyor. Tamponuna bakacak olursak bu köşeli formu neticesinde CHR'a kesinlikle sportif bir görünüm katmış. Profiline bakacak olursak burada çıkık olan çamurlukları görüyoruz. Ayrıca hibrit ibaresi burada da kendini gösteriyor. Kullanacağım aracın üzerinde 18 inçlik çift renkli jantlar kullanılmış. Tasarımı farklı. Ülkemizde de bu jantlar kullanılacak ve göze hoş görünüyor. CHR konsept halinden beri kupe formuna sahip olan bir versiyondu ve şu anda da seri üretimde bu halini kesinlikle çok net bir şekilde koruyor. Tavanı bayağı alçak ve C sütununa gizlenmiş olan kapı açma kolu sayesinde bu formu çok net bir şekilde yansıtıyor. Ben daha önce açıkçası böyle bir kapı açma kolu görmemiştim. Yani birçok model bu şekilde açılan kapı kolları kullanıyordu ve onlar çok ergonomik değildi ama CHR'da kullanılan bu şekilde açılan kapı kolunun hakikaten kolay kullanıldığını ve fonksiyonel olduğunu söyleyebilirim. Aracın tavanı rakiplerinden kesinlikle daha alçak. Hatta boyutlarına bakacak olursanız C sınıfındaki rakiplerinden de biraz daha küçük görünüyor. Peki acaba içeride nasıl bir yaşam alanı sunuluyor? Gelin hep beraber bir de oraya bakalım. Dışarıda da söylediğim gibi boyutları baktığınız zaman küçük görünüyor ama şuradaki diz mesafesinin hakikaten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Benim boyum 1.78 ve sürücü koltuğu şu anda benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlanmış vaziyette. Tavanla ilgili de tavan da gene dışarıdan alçak gözüküyor ama şu baş mesafesinin bir yetişkine göre yeterli olduğunu söyleyebilirim. Buradaki benim tek eleştirim bu yüksek omuz çizgisi neticesinde camların biraz dar olması ve arka koltukta oturanların biraz karanlık, biraz sıkışık hissediyor olması. Onun haricinde sağda ve solda oturacak yetişkin için hiçbir sıkıntı yok. Ortada oturacak kişi içinse burada ufak bir tane şaft tüneli koyulmuş ama yine de ayaklarınızı buraya sığdırabiliyor olmanız gayet iyi. Yani burada çok konforlu olmayacak olsanız bile yine de oturabilirsiniz. Ama şurada dikkatimi çeken bir şey var. O da arka koltuklarda oturacaklar için çok güzel bardaklıklar sunulmuş. Bu dikkatimi çekti ve gerçekten güzel gözüküyor. Tahmin ediyorum gayet fonksiyoneldir. Şimdi aracın bir de arkasına bakalım. CHR'ın arkası da tıpkı önü ve profili gibi fütüristik bir tasarıma sahip. Daha önceki Paris Otomobil Fuarı videosunda birçoğunuz bu otomobilin arkasını Civic Hatchback'e benzetmiştiniz. Aslına bakarsanız bu bumerang formu stop lambaları neticesinde biraz andırıyor. Bana aslında biraz Juke'u da andırıyor. Yani çok farklı tasarım çizgileri var CHR'ın üstünde. Neye benzeteceğiniz tamamen size kalmış ama bu araca özgün olan bir tane özellik var. O da bütün araçlarda burada standart olarak bir spoiler'in kullanılıyor olması. Tampon da geriye doğru çıkık ve hakikaten otomobilin böyle kaslı, güçlü, sınıfındaki rakiplerinden farklı görünen bir yapıda olmasını sağlıyor. Peki CHR'ın bagaj hacmi bize neler sunuyor? Oraya da bir bakalım. Bu araç eğer
tamir kiti varsa 377 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Ama eğer 18 inçlik bir stepne varsa o zaman 297 litreye geriliyor. Şu an buraya bakacak olursanız burada tamir kiti olduğu için 377 litrelik bir yükleme alanı var ve formu itibariyle de buraya eşyalarınızı rahatça koyabilirmişsiniz gibi gözüküyor. Burada benim dikkatimi çeken tek şey buradaki yükleme eşiğinin biraz yüksekte olması. Yani buraya büyük eşyalarınızı bu şekilde koyup çıkarmak istediğiniz zaman biraz eğilmeniz gerekiyor ama o da bana sorarsanız katlanılmayacak bir özellik değil. CHR'ın tasarımı ile ilgili anlatacaklar bu kadar yeter diyorsanız ben de sizinle aynı fikirdeyim. Artık direksiyonu başına geçme ve sürüşe başlama zamanı. Hadi gelin. Sonunda CHR'ın direksiyonu başındayım. CHR'ın içiyle ve sürüşüyle ilgili özelliklere geçmeden evvel sizden yine bir ricam var. CHR'ın tasarımını nasıl buldunuz? Burayı tıklayarak fikrinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ben açıkçası bu aracın tasarımını çok modern, sportif ve fütüristik buldum. Yani genç kullanıcıların kesinlikle hoşuna gideceğini düşünüyorum ama daha klasik bir şeyler arayan orta yaşlı sürücüler bu araç hakkında ne düşünür bilemiyorum. O yüzden anketin haricinde aracın tasarımı ile ilgili fikirlerinizi de yine videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. CHR'ın içi dışı kadar fütüristik değil ama yine çok modern tasarım çizgilerine sahip. Bir kere içine girdiğiniz zaman aracın direkt sürücü odaklı bir kokpit sizi karşılıyor. Yani tüm bu kumanda elemanları, buradaki dokunmatik multimedya ekranı ve klimanın düğmeleri size dönük bir vaziyette, sizi sarıyor diyebilirim. Ayrıca benim bu kullanmış olduğum araçta kapılardan başlayarak konsolun tamamını geçen mavi bir renk kullanılmış. Ben açıkçası CHR'ı kullanmadan evvel fotoğraflarına baktığımda bu mavi bölümlerin ışıklandırma olduğunu zannetmiştim. Fakat aracın içine girdiğim zaman onun öyle olmadığını gördüm. Bu dinamik pakette gelen bir özellik. Yani daha sportif olan versiyonda böyle bir kaplama kullanılıyor. Ama eğer Diamond versiyonunu alırsanız, yani daha elegan, daha klasik olan versiyonu alırsanız orada konsolun üstünde koyu kahverengi kaplamalar kullanılıyor. Ayrıca koltukların döşemesi de kahverengi tonlarında. Yani daha klasik tonları seven insanların o aracı daha çok beğeneceğini öngörüyorum açıkçası. Çünkü her ne kadar bu mavi kaplama ilk başta göze hoş görünüyor olsa da açıkçası bu araç benim olsa belli bir noktadan sonra ben bundan sıkılırım diye düşünüyorum. Malzeme kalitesi anlamında kokpit size iyi şeyler veriyor. Üst taraf deri benzeri bir malzemeyle kaplanmış ve yumuşak. Onun altında bu mavi ve parlak siyah kaplamalar var. Fakat onun altında yine elle dokunduğunuz yerlerde bile yumuşağımsı plastiklerin kullanılmış olması kalite anlamında CHR'ın gayet iyi olduğunu gösteriyor. Bu alt kısımlara indiğiniz zaman buralarda biraz sert plastikler var ama oralarla zaten çok fazla haşır neşir olmuyorsunuz. Kapı döşemelerinde heykelsi bir doku var. Yani sanki böyle bir elmas efekti verilmiş gibi gözüküyor. Ayrıca aynı efekt burada tavanda ve otomobilin birçok yerinde de kullanmışlar. Bunun nedeni de CHR'ın tasarımına başlandığından beri hep bu elmas efektinden faydalanmış. Yani dışına baktığınız zaman tasarımcılar bunun öyle olduğunu söylüyorlar ama demek ki herhalde benim gözümde bir problem var. Çünkü ben araca dışarıdan baktığım zaman evet köşeli olduğunu görüyorum ama bana hiçbir şekilde elması çağrıştırmıyor. Araçta analog göstergeler var ve gayet okunaklılar. Tabii bu araç hibrit olduğu için bunda devir saati yok. Ama sol tarafta hibrit sisteminin işleyişini gösteren bir tane ibre var. Ortalarına da yine renkli TFT bir yol bilgisayarı ekranı yerleştirilmiş. Gayet kolay takip ediliyor ve kolay kullanılıyor bunların hepsi. Bu araçta yeni 3 kollu bir direksiyon simidi kullanılmış. Ele gayet iyi bir şekilde oturuyor. Üzerindeki düğmeler vasıtasıyla da işte müzik sistemini, yol bilgisayarını, telefonu, şerit takip asistanını falan buradan ayarlayabiliyorsunuz.
Küçük eşya gözleri konusunda CHR biraz cimri. Bu konsolun altına doğru devam eden bölümde ufak bir alan var. Vitesin önünde ve arkasındaysa birer tane bardaklık sunulmuş. Bunlar çok geniş yerler değil ama yine elinizdeki eşyaları koyabilirsiniz. Burada asıl hoşuma giden kol dayama oldu. Çünkü onun içinde ayrılmış olan alan buralardan çok daha geniş. Kullanmış olduğum araçta deri kaplı koltuklar var. Bu geniş olan yapısıyla biraz heybetli duruyor ve sizi iyi bir şekilde sarabiliyorlar. İç mekanla ilgili son sözleri söylemem gerekirse burası gayet sempatik görünüyor ve her şey elinizin altında kolay bir şekilde kullanılıyor ama bence bir dezavantajı var. Biraz küçük hissettiriyor. Her ne kadar boyutları kompakt sınıftaki SUV'ler gibi olsa da sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman Qashqai'den de Tiguan'dan da daha darmış gibi hissediyorsunuz. Gelelim CHR'ın motoruna ve sürüş özelliklerine. CHR ülkemizde sadece iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor olacak. Bunlardan bir tanesi 4 silindirli 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite. 116 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor bu motor. Bunu isterseniz manuel şanzımanlı olarak, isterseniz de sürekli değişken oranlı otomatik şanzımanla alabileceksiniz. O motor önden çekişli olmasına rağmen otomatik vitesli versiyonunu 4 tekerlekten çekiş sistemiyle alabilme imkanınız da var. Ben açıkçası o motoru çok merak ediyorum ama Madrid'deki bu kısa süreli sürüşümde onu kullanma fırsatı bulamadım. Şu anda benim kullandığım araç 1.8 litrelik benzinli motora ve elektrik motoruna sahip olan hibrit versiyon. Bu 1.8 litrelik benzinli motor normal şartlarda 98 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. Bunun haricinde elektrikli motor da 53 kW güç ve 163 Nm'lik bir tork değerine sahip. Toyota bu iki motorun gücünü ayrı ayrı değerlendirmiyor. Topladığımız zaman sistemin gücü 122 beygir olarak belirtiliyor. İlk olarak performans konusuna değineyim. Eğer sizin performans beklentiniz varsa bu motorla çok memnun olamayacağınızı en baştan belirtmem lazım. Çünkü her ne kadar sistemin gücü 122 beygir olarak belirtilmiş olsa da normal şartlarda bu araç düz yolda ilerlerken sadece benzinli motoru kullandığında yaklaşık 100 beygirlik bir gücü size sunuyor. Yani motorun yapısı çok esnek değil. Mesela şu anda ben sadece benzinli motor vasıtasıyla ilerliyorum. Ama performans istediğiniz zaman, tam gaz yaptığınız zaman hem benzinli motor hem de elektrik motoru devreye giriyor ve o 122 beygirin tamamını kullanarak sizi hızlandırmaya çalışıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi araç tabii ki hızlanıyor. Ama bu esnada tabii bu araçta eCVT diye adlandırılan elektrik kontrollü sürekli değişken oranlı bir şanzıman olduğu için vites geçişleri yaşanmıyor. Yani hızlanmak istediğiniz zaman üst devirlerde sanki devir takılı kalmışçasına gürültülü bir şekilde hızlanmak durumunda kalıyorsunuz ve açıkçası motor size çok esnek hissettirmiyor. Yani hızlanabiliyorsunuz ama tork değeri de çok fazla olmadığı için sanki böyle sizi koltuğa yapıştırıyormuş gibi hissettirmiyor. Ama kararlı bir şekilde hızlanmaya devam ediyor. Bakın tekrar basıyorum. Şu anda saatte 80 km hızla gidiyorduk. İki motor da devrede. Şu anda 110'a çıktık. 120'ye çıktık. 130'a çıktık. 140'a çıktık. Yani biraz sabırlı olursanız hızlanabiliyorsunuz. Ama günümüzdeki o turbo beslemeli benzinli motorlar gibi veya yüksek torka sahip dizel motorlar gibi bir ataklığının, esnekliğinin olmadığını belirtmem lazım. Ama sonuç olarak şunu da kabul etmek lazım. Zaten bu motorun amacı yüksek performans sunmak değil, ekonomik ve çevreci olmak. O anlamda size neler veriyor ondan da biraz bahsedeyim. Ben bu aracı 150 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 5.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Sonuçta temelde bu motorun elektrik destekli benzinli bir motor olduğunu düşünecek olursanız bu değerin ben gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani neredeyse dizel motorlar seviyesinde bir yakıt tüketim değeri sunuyor size. Fabrika verileri normalde bu motorun 100 kilometrede ortalama 3.8 litrelik tüketim değerini yakalayabildiği yönünde. Ben şöyle söyleyeyim, o değerleri yakalayabilmek için şehir içinde trafikte daha çok vakit geçirmeniz gerekiyor. Yani aslında bu size tezat gibi gelebilir ama sonuçta şehir içinde vakit geçirdiğiniz zaman araç daha fazla elektrik motorunu kullanıyor, benzinli motoru kapatıyor ve o esnada yakıt tüketimi biraz daha düşürülebiliyor.
Benim bu yakalamış olduğum 5.8 litrenin büyük bir çoğunluğu tabii hareket halinde olduğu için bu rakamın çıkması gayet normal. Eğer şehir içinde dur kalk trafikte biraz daha fazla vakit geçirebilseydim ben bu değerin 5-5,5 litreler seviyesine düşebileceğine kesin gözüyle bakıyorum açıkçası. Mesela böyle şehir içinde durduğunuz zaman motor tamamen kapalı, sessizsiniz. Hareket etmek istediğinizde de ilk tahrik elektrikli motor vasıtasıyla oluyor ve şu an siz de takip edebiliyorsunuz. Sadece piller elektrikli motoru besliyor ve o şekilde şu anda ilerliyoruz. Hiçbir motor gürültüsü duyulmuyor. Şehir içinde geçirdiğim süreç artmış olduğu için demin size söylediğim gibi yakıt tüketimi de düşmüş vaziyette. Şu anda yol bilgisayarında 5.6 litre gösteriliyor ki ne kadar çok burada vakit geçirirseniz o tüketim daha da azalacaktır demek oluyor. Motorla ilgili bir sonuca gelmem gerekirse performans konusunda idare eder diyebilirim ama tutumluluk konusunda bence kesinlikle göz dolduran bir yapısı var. Hibrit otomobilleri kullanmak biraz oyun oynamak gibi aslına bakarsanız. Çünkü burada önünüzdeki enerji monitöründen güç akışının hangi esnada nasıl olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu da size aracı kullanırken biraz oyun oynama isteği uyandırıyor. Mesela şu an ayağımı gazdan çektiğimde tekerleklerden kazanılan kinetik enerji pilleri dolduruyor ve EV yazıyor. Yani Electric Vehicle dediği şu anda elektrik modunda ilerlediğimi bana gösteriyor. Çok hafif gaza bastığım zaman bu sefer içten yanmalı termik motor devreye girmiyor ve bataryalar vasıtasıyla güç tekerleklere aktarılıyor. Bu esnada hala elektrik modunda gitmeye devam edebiliyorum. Performans isteyip gaza bastığım zaman hem benzinli motor hem de elektrikli motor devreye girmiş oluyor. Yani buradaki bu güç akışını takip etmek bence keyifli. Sakin kullanımlarda CHR'ın motorunun sessiz bir yapısı var. Doğal olarak alt devirlerde gidiyor. Fakat benim bu CVT şanzımanlarla ilgili sevmediğim özellik hani mesela bu şekilde yavaş gittiğiniz zaman neredeyse rölanti devirlerinde gidiyor. Fakat biraz hızlanmak istediğinizde ayağınızı gaza koyduğunuz zaman devir yükseliyor. Sanki debriyaj sıyırıyormuş gibi bir his yaşıyorsunuz. Sonra biraz ayağınızı çekiyorsunuz. Tekrar devir aşağı düşüyor. Bir daha dokunuyorsunuz. Hem motor gürültüsü artıyor hem devir yükseliyor. Yani ben bu tip akışkan olmayan durumları çok sevmiyorum ama sonuçta bu aracın yapısı bu şekilde ve kullandıkça buna alışabiliyorsunuz. Sürüş özellikleri konusunda Toyota mühendisleri CHR'ın kompakt bir hatchback gibi olması için çalışmışlar. Bize basın toplantısında bunu söylediler. Ben de açıkçası sürüşüm esnasında virajlı yollarda aracı kullanma fırsatı buldum. Hakikaten hem direksiyonun tepkileri hem aracın yola tutunma kabiliyeti gayet iyi geldi bana. Bunda tabii arkada çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sisteminin kullanılıyor olması da hem yol tutuşta hem de konfor konusunda CHR'a belli artılar katıyor. CHR'ın yola gayet iyi tutunduğunu virajlı yollarda deneyimledim ama şu an olduğu gibi bir göbeği dönmek istediğinizde bile hani ekstra bir efor sarf etmeden yola gayet iyi tutunuyor. Hiç çizgisinden çıkmıyor ve ESP de devreye girmiyor. Ben şu anda sabit hızla yaklaşık 70-80 km hızla burayı çok rahat bir şekilde dönebiliyorum. Artık çıkma zamanı bence. Hadi çıkalım. Süspansiyonlarla ilgili söyleyebileceğim şey İspanya'nın bu güzel asfaltında bana gayet konforlu hissettirdiği. Bununla ilgili net bir şey söyleyebilmem için tabii ki diğer testlerde olduğu gibi bu aracı da alıştığım İstanbul şartlarındaki yollarda kullanmam lazım. Genel anlamda süspansiyonların biraz sert bir yapısı varmış gibi hissettiriyor ama buradaki kasislerde veya uzun yol dalgalanmalarında hakikaten konforda bana bir eksiklik hissettirmedi. Beni mutlu etmeyen konulardan bir tanesinin yalıtım olduğunu söyleyebilirim. Demin de anlattığım gibi motorun devrinin yükseldiği esnalarda kabinde motor sesini bir hayli duyuyorsunuz. Ayrıca onun haricinde otoyol sürüşlerinde yani saatte 100-120 kilometre hızlara çıktığınız zaman da biraz rüzgar sesi duyuluyor.
Mesela şu anda düşük devirlerde aracı kullanırken kabin gayet sessiz ama gaza bastığım esnada bakın motor devri yükseldiğinde ya bu motorun sesini duyuyorsunuz. Gelelim son olarak da CHR'ın fiyatlarına. Her ne kadar araç ülkemizde satılmaya başlamış ve fiyatları Toyota'nın web sitesinde olsa da ben size yine de başlangıç fiyatlarını söyleyeyim ama siz detaylı merak ediyorsanız videonun açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak detaylı fiyatlara ulaşabilirsiniz. 1.2 litrelik turbo beslemeli motor ülkemizde şu anda lansman kapsamında 83.850 TL'den başlayan bir fiyatla satılıyor. Benim bu kullanmış olduğum 1.8 litrelik benzinli ve elektrik motoruna sahip olan hibrit versiyonun fiyatı ise 98.000 TL'den başlıyor. CHR şu anda gayet rekabetçi bir fiyatla pazara girmiş vaziyette. Tabii bu söylediğim fiyatların lansman sonrasında yaklaşık bir 5.000 TL daha yukarıda olacağını unutmamak lazım. Sonuç olarak CHR hiçbir rakibinde olmayan hibrit motor özelliğine sahip. Bu çok önemli bir artı. Performansı her ne kadar çok yüksek olmasa da tutumluluk konusunda bence bu açığını kapatıyor ve dizelleri aratmıyor bile diyebilirim. Fiyatı da gayet rekabetçi, ülkemizde üretiliyor. Tasarımı son derece dikkat çekici. Yani tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimiz zaman CHR sınıfında iddialı bir model olarak öne çıkmayı başarıyor. Sonuçta bu sınıf günümüzün en popüler sınıflarından bir tanesi ve insanlar bu sınıftaki araçlara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ben CHR'ın ülkemizde tercih edilecek modellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim CHR ile ilgili Madrid'den sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım bir şeyler eksik kalmamıştır, bir şeyleri atlamamışımdır. Ama eğer eksik olduğunu düşündüğünüz veya merak ettiğiniz ekstra konular varsa lütfen çekinmeyin. Videonun altına yorum olarak yazın. Elimden geldiğince her zaman olduğu gibi hepsine cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.